Merhaba. Bugün sizi alıp ta 17. yüzyıla götüreceğim. Orada bir hiciv başyapıtının içinde gizlenmiş, gerçekten de akıl almaz bir felsefi soruyu birlikte deşeceğiz. Şimdi sıkı durun, birini öldürmek, parasını çalmak, yeminle yalan söylemek ve bütün bunları hiç günah işlemeden yapmak mümkün mü sizce? 17. yüzyılın en parlak beyinlerinden bazıları, evet mümkün, diyordu. İşte bu cevap ahlak dediğimiz şeyin ne olduğunu temelden sorgulatıyor. Hadi gelin bu işin içine bir girelim bakalım. Her şey 1650'li yıllarda Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nin o ağır havasında başlıyor. Ortada inanılmaz karmaşık, kimsenin pek bir şey anlamadığı bir ilahiyat tartışması var. Ve bu fırtınanın tam ortasında bir adam var. Monsieur Arnauld. Kendisi bir bilgin ama sapkınlıkla suçlanıyor. Neden mi? Öyle tuhaf, öyle anlaşılmaz terimler kullanıyor ki hikayemizin kahramanı Blaise Pascal bile "bu da ne demek şimdi?" diye kala kalıyor. Tartışmanın döndüğü yer işte burası. Yakın güç diye bir şeyden bahsediyorlar. Neymiş bu? İyilik yapma potansiyeliniz. Ama bu potansiyel tek başına bir işe yaramıyor. Etkin lütuf diye ikinci bir güce daha ihtiyacınız var ki o da herkese verilmiyor. Yani öyle bir laf salatası var ki ortada sanki bir şeyleri açıklamak için değil de tam tersi iyice karıştırıp gizlemek için icat edilmiş gibi. Durumu daha anlaşılır kılmak için şöyle bir örnek veriyorlar, bakın çok ilginç. Düşünün ki yaralı bir adam var. Bacakları var mı? Var. Yani eve gitmek için yeterli güce sahip. Ama o bacakları oynatacak, o adımı attıracak etkin lütuf dediğimiz ilahi bir yardım yoksa ne olur? Yürüyemez. Yani işin özü şu. Bacakların olması yürüdüğün anlamına gelmiyor. İşte bu özgür irade ve ilahi yardım arasındaki o ince çizgiyi anlatan felsefi bir bilmece gibi. Peki ama bu kadar kafa karıştırıcı, bu kadar dolambaçlı bir dilin arkasında ne yatıyor? Pascal biraz araştırınca işin rengini anlıyor. Karşısında kazuistri diye yepyeni ve açıkçası çok kullanışlı bir ahlak sistemi var. Şimdi gelin bu sistemin nasıl işlediğine, o boşlukların mantığına bir bakalım. Bu sistemin kalbinde olasılık doktrini denilen bir fikir var. Mantık çok basit. 1. Ahlaki bir ikileme düştünüz, yapsam günah mı diyorsunuz? 2. Gidip bu eyleme izin veren, saygı duyulan tek bir alim, tek bir doktor buluyorsunuz. 3. Tebrikler. O alimin görüşü artık olası kabul ediliyor ve 4. Diğer yüzlerce alim sakın yapma dese bile siz o tek bir olası görüşe sığınıp vicdanınız rahat bir şekilde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani bu neredeyse her şey için bir ama bulma sanatı gibi. Ahlaki bir maymuncuk. İşte kazuist Diana'nın şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Diyor ki, madem ikisi de bilgili adam, o zaman ikisinin de görüşü olasıdır. Yani biri yap diyor, diğeri yapma. Ortada mutlak bir doğru yok. Hangisi o an sizin için daha uygunsa onu seçip yolunuza devam ediyorsunuz. İnanılmaz bir esneklik değil mi? Ve işin daha da ilginç bir yanı var. Bu yeni mantık diyor ki, eski kilise babalarının ne dediği o kadar da önemli değil. Günümüz alimlerinin görüşleri daha geçerli. Bu ne demek? Gelenek bir anda kenara itiliyor ve anın ihtiyaçlarına göre yepyeni, çok daha esnek ahlak kuralları üretmenin önü açılıyor. Geçmişin o ağır yükü bir anda omuzlardan kalkıyor. Peki, bu olasılık doktrini dediğimiz maymuncukla hangi kapılar açıldı dersiniz? İşte şimdi işin hem şok edici hem de trajikomik kısmına geliyoruz. Suçluluk duymadan kötülük yapmanın rehberine hoş geldiniz. Hadi bu mantığı bir deneyelim. Somut bir örnek üzerinden gidelim. Bir uşaksınız, efendiniz diyor ki şu merdiveni tut, ben şu eve gireceğim. Yani hırsızlığa yardım edeceksiniz. Şimdi soru şu, siz günaha girmiş olur musunuz? Suç eylemde midir yoksa niyette mi? Peder Bounty'ye göre cevap, hayır, suçlu değilsiniz. Nasıl mı? Çok basit. Siz merdiveni tutarken ben hırsızlığa yardım ediyorum diye düşünmeyeceksiniz. Ben bu işten alacağım parayı düşünüyorum diye niyet edeceksiniz. İşte bu kadar. Niyetinizi değiştirdiğiniz anda eylemin ahlaki yükü puf diye uçup gidiyor. Bu niyet meselesi düelloda daha da acayip bir hal alıyor. Normalde kilise ne der? Öldürmeyeceksin, düello yasak. Ama kazuistler diyor ki, bir dakika. Eğer senin niyetin karşındakinden nefret etmek değil de sadece ve sadece şerefini, onurunu korumaksa o zaman sorun yok. Hatta işi bir adım öteye götürüp sen git tarlada bekle, o sana saldırsın, kendini savunurken öldürürsen bu düello bile sayılmaz diyorlar. Gördüğünüz gibi niyet her şeyi aklayan sihirli bir formüle dönüşmüş durumda. Ve işte geldik zirveye.
Kazuistler arasında yaygın olan bir görüş ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, eğer biri sana tokat atmak üzere ise ve bu hakaretten kaçmanın başka bir yolu yoksa onu öldürmen caizdir. Evet, yanlış duymadınız. Bir tokat karşılığında bir can. Orantı, denge, hepsi pencereden dışarı atılmış. İş sadece şiddetle de sınırlı değil. Finansal konularda da inanılmaz yaratıcılar. Mesela muhatra sözleşmesi diye bir şey icat etmişler. Bu, günahsız tefecilik yapma sanatı. Sistem şöyle işliyor. Paraya ihtiyacı olan birine gidip, diyelim 1100 duka vadeli mal satıyorsunuz. Ama malı teslim etmiyorsunuz. Hemen ardından aynı malı ondan 1000 duka peşin paraya geri alıyorsunuz. Sonuç, adamın cebinde 1000 duka nakit var, size de 1100 duka borcu var. Aradaki 100 duka ne? Faiz değil, haşa. İki ayrı ticari işlem. Kağıt üzerinde her şey yasal. Ve liste böyle uzayıp gidiyor. Hizmetkar mısın? Maaşının az olduğunu düşünüyorsan efendinden çalabilirsin. Bu telafi sayılır. Yalan mı söylemen gerekiyor? Cümlenin sonuna aklından kimsenin duymadığı bir şart eklersen yalan olmazmış. İflas mı ettin? Aileni saygın bir şekilde yaşatacak kadar malı kenara ayırabilirsin. Gördüğünüz gibi katı ahlak yasaları kişisel çıkarlara göre esnetilebilen birer tavsiyeye dönüşmüş durumda. Peki tüm bu olanlar karşısında bizim Blaise Pascal ne yaptı? Oturup ağır, felsefi bir kitap mı yazdı? Hayır, o çok daha güçlü bir silah seçti. Kahkahayı. Pascal, Taşra Mektupları adıyla bir dizi mektup kaleme alıyor ama bunu isimsiz yapıyor. Bu mektuplarda yaptığı şey inanılmaz zekice. O karmaşık, anlaşılmaz teolojik argümanları alıyor, herkesin anlayacağı basit, ironik ve komik bir dille yeniden anlatıyor. Hiçbir şeye saldırmıyor, sadece "bakın ne diyorlar" diyerek argümanların kendi kendilerini rezil etmesine izin veriyor. Ve sonuç, mektuplar bir anda patlıyor. O dönemin bir yazarı bakın ne diyor. Sadece ilahiyatçılar arasında değil, kibar çevrelerde, hatta hanımefendiler arasında bile popüler oldu. Düşünün, en derin felsefi ve ahlaki konular artık sadece üniversitede değil, Paris salonlarında, kahvehanelerde konuşuluyor. Pascal, felsefeyi sokağa indirmeyi başarmıştı. Mektupların gücü, sadeliğinde ve açıklığındaydı. Pascal şunu gösterdi. Bazen karmaşık bir yalanı veya çarpıtmayı çökertmenin en iyi yolu, onu herkesin anlayacağı şekilde apaçık anlatmaktır. Onun silahı, kahkaha kılığına girmiş hakikatin ta kendisiydi. Alaycılığın bazen en sert kınamadan bile daha etkili olabileceğini hepimize gösterdi. Ve işte Pascal'ın Taşra mektuplarının bize bıraktığı o büyük soru, esnek bir kural ne zaman kural olmaktan çıkar? Merhametle bahanecilik arasındaki, anlayışla her şeyi meşrulaştırma arasındaki o ince çizgiyi nerede çekeceğiz? Bu sadece 17. yüzyılın değil, bizim de günümüzün de en temel felsefi sorularından biri aslında.